Aşk bir tesadüf mü? Yoksa bir zorunluluk mu? Birini gördüğün an, içinde açıklayamadığın bir çekim hissedersin. Mantık devreye girmez. Sebep aramazsın. Sadece hissedersin. Ve çoğu insan buna aşk der. Ama ya bu his bir seçim değilse, ya sen onu seçmedin de, geçmişin seni ona götürdüyse, işte bu videoda neden tam olarak onu seçtiğini gerçek, rahatsız edici ve çoğu zaman görmezden gelinen yönleriyle göreceksin. Ve büyük ihtimalle bu video sana birini hatırlatacak. Bir düşün. Hayatına giren insanlara bak. Hepsi farklı gibi görünür. Farklı yüzler, farklı hikayeler. Ama his aynı. Aynı çekim, aynı bağ, aynı hayal kırıklığı. Bu bir tesadüf mü? Yoksa tekrar eden bir döngü mü? İnsan beyni tanıdık olanı sever. Güvenli olduğu için değil, tanıdık olduğu için. Ve en tanıdık şey çocukluğundur. İlk sevildiğin yer, ilk reddedildiğin yer, ilk değer gördüğün ya da görmediğin yer. İşte aşk dediğin şey çoğu zaman buradan başlar. Eğer çocukken sevgi şartlara bağlıysa, sevilmek için çabalamayı öğrenirsin. Ve büyüdüğünde seni zorlayan insanlara çekilirsin. Çünkü o his tanıdıktır. Eğer çocukken görülmediysen, seni görmeyen insanlara aşık olabilirsin. Çünkü zihnin şunu der, bu sefer farklı olacak. Bu sefer beni görecek. Ama çoğu zaman hikaye değişmez. Eğer çocukken sevgiyle acı karıştıysa, aşkı huzurda değil, kaosta ararsın. Sakin bir ilişki sana boş gelir. Drama yoksa, duygu yok sanırsın. Ve işte o an kendini yanlış insanın yanında bulursun. Peki neden? Neden aynı hatayı tekrar tekrar yapıyoruz? Çünkü bu bir hata değil. Bu bir alışkanlık. Bir program. Bilinçli değil, derinlerde çalışan bir sistem. Aşık olduğunda sadece o kişiyi görmezsin. Onun içindeki geçmişi görürsün. Onun içindeki tanıdık parçayı ve en önemlisi kendi çocukluğunu görürsün. Bu yüzden bazen aşık olduğun kişi sana iyi gelmez. Ama ondan kopamazsın. Çünkü mesele o değildir. Mesele onun sende uyandırdığı histir. Hiç düşündün mü? Neden seni değersiz hissettiren birine bağlanırsın? Neden seni zorlayan birini bırakamazsın? Neden seni anlamayan birini savunursun? Çünkü zihnin tamamlanmamış bir hikayeyi tamamlamaya çalışır. Geçmişte alamadığın şeyi şimdi almak ister. Ve bunun için aynı senaryoyu tekrar kurar. Ama burada bir sorun var. Karşındaki kişi geçmişteki kişi değildir. Ama his aynıdır. Ve bu his seni yanıltır. İşte bu yüzden aşık olduğumuzda karşımızdakinin gerçek yüzünü görmek istemeyiz. Çünkü onu olduğu gibi görmek hikayeyi bitirir. Ama biz hikayenin bitmesini değil, tamamlanmasını isteriz. Ve burada devreye girer insanların gerçek yüzü. Aslında çoğu zaman görürsün. Küçük davranışlarda, küçük sözlerde, küçük detaylarda. Ama görmezden gelirsin. Çünkü görmek, gitmek zorunda kalmak demektir. Ve bazen gitmek en zor karardır. Çocukluk travmaları sadece geçmişte kalmaz. Onlar senin seçimlerine dönüşür. Kimi seveceğine, kime bağlanacağına, kimi bırakamayacağına karar verir. Ve en tehlikeli kısmı şu, bunu fark etmezsin. Sadece şunu düşünürsün. Ben neden hep böyle insanları buluyorum? Ama gerçek şu, sen bulmuyorsun, sen seçiyorsun. Ama bilinçli değil, tanıdık olana göre. Bu yüzden bazı insanlar seni başta çok etkiler. Çünkü sana ev gibi hissettirirler. Ama o ev sana zarar veren bir ev olabilir. Ve işte o an şu soruyu sormak gerekir. Ben gerçekten onu mu seviyorum? Yoksa onun bana hissettirdiği şeyi mi? Çünkü bazen aşk sandığın şey aslında bir ihtiyaçtır. Bir boşluk, bir eksiklik, bir tamamlama çabası. Ve bu fark edilmediğinde insan aynı döngüyü tekrar yaşar. Farklı yüzler, aynı hikaye. Farklı insanlar, aynı son. Ama burada bir çıkış var. Fark etmek, kendine dürüst olmak.
Neden onu seçtiğini görmek. Hangi duygunun seni çektiğini anlamak. Çünkü gerçek değişim dışarıda değil, içeride başlar. Ve belki de doğru insanı bulmanın yolu, yanlış insanlara neden çekildiğini anlamaktan geçer. Unutma, aşk sadece bir his değildir. Aşk bir yansımadır. Ve bazen en çok sevdiğin şey, en çok iyileştirmen gereken yerden gelir.